Evet, herkese günaydınlar. 26 Ağustos 2026 günlerden çarşamba. Güzel bir gün olsun diyelim. Kapakta enteresan bir şey kullandık. Hazır mıyız diye. Bu yayında size hazır mıyız, hangi tarafa hazır mıyız onları dile getireceğiz. Petrolle başlayacağız. Arkasından gümüş, ons altın ve kriptolara değineceğim. Özellikle kriptolara değineceğiz. Çünkü istediğimiz, beklediğimiz hareketler gerçekleşti. Fakat bundan sonra yönünü ne tarafa verecek onu inceleyeceğiz. Beğenileri unutmayın. Saat 3.30'da baştan ilk etapta bunları söylüyorum. Gelecek olan verilerle birlikte volatilite için hazır olun. Ona da yan taraftan bilgi olarak söylemiş olayım. Petrol 1 puan ekside an itibariyle. Düşen yapımız vardı. Oraya bir temas kıramadık. Tekrardan kafa aşağıya geldi. Yakın plan düzeltme 0.5'i aşağıya doğru şu anda kırmaya çalışıyor 4 saatlik mumlarda. Totalde burada yakın planda büyük o çılgın yükselişin düzeltmesi 618'in altındayız. 786 zaten bizim klasik lokasyon bölgemiz oluyor. Artık son bir etap kaldı. Majörde 382'nin aşağısına salmasını görmemiz gerekiyor. Orada da rakam 77 dolarlar. 77'nin altına inersek artık çok fazla bir tedirginlik yaşamak istemediğimiz bölgelere doğru gidecek. Şu anki geri çekiliş demek ki önümüzdeki günlerde fiyatla ilgili Hürmüz'den güzel haberler geleceğinin ön bilgisini almış insanlar mı var acaba? Sorusuna bir cevap olarak grafik karşımızda öyle gözüküyor, değil mi? Şöyle bir alttan bir destek bölgesi vardı. Ne diyebiliriz? Şöyle yapsak. En güzel açıyı yakalayalım diyorum da çok da fark etmedi. Çok fark etmedi. Şöyle yaptım. Acaba fitillerden mi baktılar? Olabilir. Bir de fitillerimizi kontrol edelim. Şu şekil yaptığımızda evet fitillerle gayet güzel bol temaslı bir alt destek bölgesi. Burayı da kırdığımızda artık beklediğimiz hedeflere doğru geri çekecek bir petrolden konuşabiliriz. Gümüşe geldiğimizde 0.32 an itibariyle artıda yükselen ana yapıda 1.600'ün üstündeydik biliyorsunuz. Küçük düzeltme sonrasındaki yapımız 700'de 0.5 arasında gitgeller yaptı. 0.786'yı bayağı bir burada yokladık ama kazanım gelmedi. E, Yatayda takılıyor. O da bence gelişmeleri bekliyor. Piyasa gelişmeleri bekliyor. Geldik ve orada ne derler takıldık. İzlemek lazım. Güzel yerde. Yaklaşık olarak 71 doların üstünde ciddi anlamda güzel bir yükselen tepeye evrilecek. Yükselen fiblerimizde devam ediyoruz. Bakalım nereye kadar tırmanacağız? Hedef şu anda 4 seviyeleri olan 86'lardaki direnç bölgeleri ama öncesinde bir 77'de ana ilk direncimiz var. 77'yi burada kazanmak önemli olacak. 0.618 bölgesine ulaşmadan aldığı destekle 0.5 majör düzeltme fibimizi kazandık 65'i. Hedefimiz ilk etapta buradaki 77 seviyesindeki 382 bölgesi olacak. Altına geldiğimizde 0.56 an itibariyle yeşilde, kırmızıda. Yükselen fibimizde biliyorsunuz 3.618 seviyesine kadar geldik. Bunu evvelden de söyledim. Yakın plan yükselende de 786 üstlerinde duruyoruz. Burada iki tane küçük direnç bölgemiz olacak demiştim size. Birinciyi biraz rahat geçtik. İkincide biraz burada takıldık. Gümüş gibi yataya bağladı diyelim. Kırılımı ile birlikte kazanırsa 0.5 4766'daki bölgeye doğru hareket edeceğiz. 236 destek kazandık. 382 temas ettik kazandık. 0.5 yukarıya doğru düzeltme fibimizde kazanacağımız lokasyonlar olarak karşımızda durmakta. Evet, buradan hemen hızlıca şöyle yukarı doğru attım kendimizi. S&P Pre Endeksi an itibariyle 0.05 nötrde, Nasdaq'ta 0.22 artıda dedikten sonra Bitcoin'den devam edelim. 0.56 yeşildeyiz. Bir üst line'ımız vardı biliyorsunuz. Dün fitiller attık bu bölgeyi. Kazanım gelmedi ama çok da aşağı geri çekilmedik. Yani dün akşam birazcık geri çekilmedi, düşüyor, salıyor falan filan. Ya biraz insanlarımız artık çok tedirgin ve çekingen halde.
Artık yani grafikte ufacık bir geri çekilmede hemen panik haldeler. Birazcık bu panikleri üstlerinden atmaları gerekiyor. Biraz daha dingin grafikleri izlemeleri gerekiyor. Grafiklerde oluşan mumlarda veya hareketlerden ziyade grafiğini çizeceksin işte ne bileyim tam tepe mi yaptın düzeltme mi bekliyorsun? Koyarsın şöyle bir tane düzeltme grafiğini dersin ki ya 236'ya kadar gelirse tamam sıkıntı yok olabilecek şeyler. 38'e gelirse tedbir alırım. Gerekiyorsa malımın yarısını burada satarım. İşte 0,5'e gelirse %25'ini daha satarım. Kârdasın sonuçta değil mi? Dipten malı almışsın. Ya birazcık o gözle bakmak lazım. Biraz daha sakin ve temkinli olun. Yükselen fibimizde 1.600'ün üstündeyiz. 2.600 eşiklerindeyiz diyelim. Alt desteğimizi kazanmıştık. Şuradaki düşünç yapısını oluşturan formasyonu kazandık. Artık hani retestine gelirse belki bir müddet daha burayı tutmayı planlıyorum. Burayı yukarı kırılımı bize fincan kulbumuzu oluşturacak. Onu bekliyoruz. Üstümüzde ciddi anlamda 84 bölgesinde fiblerimizin yoğunlaştığı birçok fibin iptal olacağı bölgemiz var. O yüzden önemli bir line'a yaklaşıyoruz. Yani güçlü bir atakla buradan geçmemiz gerekiyor. 84 binleri. Belki de o yüzden geçtiğimiz hafta yaptığımız yükseliş hareketinde momentum harika yükseldi. Rekor kırdık biliyorsunuz ve dedik ki yataylıkla bu momentumun gazının alınması gerekiyor. Yani yataylıkta da çok güzel gazı alındı. Hatta biraz fazla bile alındı yani. Çok iyi bir noktaya geldi. İşte hazır mıyız cümlesi burada. Hazır mıyız? Beğenilere vermeye hazır mıyız? Neden? Momentum şu anda bu yükselişle birlikte normal standart bölgemize geldik. Bugün gelecek veriler, beklenti buysa eğer ki. Hareket edeceksek yükseliş için hazır mıyız? Her şey uygun. Sadece yeni bir güç gerekiyor. Hazır mıyız? Momentum aşağı geldi, fiyat zayıfladı. Buradan kötü bir haber ya da veri gelirse düşmeye, momentum bizi aşağıya çekmeye hazır mıyız? Anladınız değil mi? Tabii beklentimiz hazır mıyız? Zaten bunu dile getirmiştik. Buradan momentumun gazının alınmasıyla birlikte yükseliş hareketlerimizin devamı diye. Ama bir ufak da düzeltme yapsaydık güzel olurdu. Yapmadık. Hazır olun arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Ethereum'a geldiğimizde 0.86 an itibariyle artıda. Yükselen ana yapımızda 3.618 seviyesine noktayla dokunduk. Yükselen trend temelli fibimizin 3.618'e noktayla dokunduk. Minör düzeltme yapısında da 1.600 bölgesindeyiz. Aynı şekilde Bitcoin'de konuştuğumuz gibi bir tane turkuazurdan line'ımız vardı. Kırılım aşamasındayız. Üstünde altında hareketler yapıyor. Hacim ihtiyacımız var. Eğer ki tekrardan buradan harekete geçeceksek yükselişteki hacmi şurada yataya bağladık azaldı. Daha yüksek tepeye gitmek istiyorsak burada yükselen bir hacim görmemiz gerekiyor. Görmediğimiz süreçte tedirginliğe devam. Peki Bitcoin'deki gibi Ethereum'da da hazır mıyız? Onda top 7'ye kadar çıkmıştık momentumda. Hazırız arkadaşlar. Çok güzel lokasyona geldi. Dirhem de fiyattan bir geri çekilme olmadı. Bir düzeltme yapmadık. Hazır mıyız? Bakalım. Yükseliş için hacimle birlikte kendimize atmaya hazır mıyız? Yok kardeşim kötü haber geldi. Momentum kafa aşağıda zaten. Yeterince ben zayıfladım. Hazır mıyız? Düşebilirim. Peki, burası böyle söylüyorken bizi kandırabilecek balinalar ne diyorlar? 61.85'ten 86, 88 olduk. 2 birim daha. 2 birim daha. 4000 Bitcoin daha. Bu seviyelerde tedirgin olan 10 ile 100 ve aşağısındaki cüzdanlardan amcamlar 4000 Bitcoin daha aldılar. Yani hiçbir şey yapmadan yükselirken bile insanlara korku salıp ellerindeki malı alabilme potansiyellerine sahipler. Güzel. Yani sıkıntı yok. Bu adamlar malı aldıkça biz beklentimizi yukarıya doğru yapmaya devam ediyoruz. Orası da güzel. Peki, hazır mıyız? Devam edelim. Hazır mısınız arkadaşlar? Siz de yoruma yazın. Litecoin. Bakayım kimler hazır? 0.54 an itibariyle 0.56 yeşilde. Yükselen Fib'inde 1.600 seviyelerine kadar yaklaşmıştık. 786 destek bölgemize kadar geldiğimizi ya da düzeltme yapısı 0.5'e kadar geldiğimizi ve buradan tepki aldığımızı şimdilik söyleyebiliriz.
Yakın planda da yapmış olduğu düzeltme yapısı takip edilebilir. Yani şöyle bir küçük düzeltme yapısını şöyle koyarsak bir 382 düzeltmeyi de buradan yaptık diyebiliriz. Eğer ki hazırsak buradan yukarı gideceksek yeni bir fib daha çizerek buradan yolumuza bakabiliriz. Ada 0.72 an itibariyle artıda, yükselen yapımızda 786'nın bir tık altına kadar sarktık. Hatta buradaki turkuaz line'ı daha dün akşamki yayında konuştuk sizlerle, değil mi? Noktayla buraya bir temas olmuş. Aynı zamanda yapmış olduğu yükselen tepenin 0.5'ine denk geliyor demiştim sizlere. Daha dün akşam yayında konuştuk, değil mi? Bunları anlattık. Mum kapanışı 0.5, fitillerden de 0.6'sına denk geliyor. Long short denemek isteyenler için dün akşamki cümleyi aynen kullanıyorum. Şurayı takip edebilirsiniz. Teması ile birlikte long altına sarkarsa direkt acımadan kapatıp satın demiştim. Noktayla oradan daha ne yapayım yani? Tepkisini almış. Evet, Solano 0.45 an itibariyle o da yeşilde. Kanalının üstündeki hareketler düzeltme 0.5'lerimize kadar yaklaştık. Bir ufaktan geri çekildik ama 382 seviyesini bile daha yoklamadı Fibonacci'sinde. Yükselen 1.600 bölgesini korumaya devam ediyor. Hacimle birlikte hazır mısın Solano, sen de yukarı aşağıya bakalım, seni de göreceğiz. Evet, geldik son diğer coin XRP 0.20 an itibariyle yeşilde. O da yakın plan düzeltme 382 noktayla dokunmuş, 0.5'lere dahi gelmedi. İzlemekte fayda var. Güzel. Yükselen minör yapısında 2.600'lere kadar geldi ki 4.600 seviyesini biliyorsunuz 15 dakikalıkta noktayla gelmişti. İzleyeceğiz. Buradan eğer ki fitillerle çizmemiz gerekecekse mecbur fitillerle çizeceğiz. Mum kapanışı bize formasyon vermezse. Evet, peki düzeltme yapısında da 0.382 yakın planın biraz altındayız. Ancak nerede? 618 fibini kazanmaya çalışıyor büyük zaman diliminde. Ve geldik BNB. Son fenomen 0.76 an itibariyle yeşilde. Yükselen yapısında 3.618'de 2.618'in arasında şimdilik bir ne diyelim demir attı. Şöyle bir düşen yapımız vardı. Düşen yapıdan ziyade biz bunu ikili dip formasyonunun aktif olup yukarıya döneceği bölge line'ı, yani kazanmamız gereken line olarak koymuştuk biliyorsunuz. Bekliyoruz buranın kazanımı, belki retesti, sonrasında hareketler. Hazır mıyız? Bakın bütün grafikler eşikteler. Ya buradan red diyeceğiz, düzeltmelere geleceğiz. Yükselen fibler için yapıları üçlü diplere ya da işte tobolara çevireceğiz. Ya da hazır mıyız? İkili dipler, fincan kuplar, adam ivler şeklinde yukarıya hareket edeceğiz. Evet, devam edelim. Büyük dünya endeksleri bakalım güne nasıl başlamışlar. Şöyle geldik. Japonya günü 0.61 artıda kapatmış. Kore 0.97 artıda kapatmış. Şangay an itibariyle 0.59 kapanmışız. 0.78 Çin kapanmış ve Hang Seng 0.59 artıda devam ediyor. Avrupa'ya şöyle gelecek olursak Hollanda güne 0.39 ekside başlamış. Euro bölgesi nötr. Fransa 0.48 artı, İngiltere 0.21 eksi, Almanya 0.27 eksi, canım ülkem 0.85 artıda. Ekonomik takvime gelirsek işte dananın kuyruğunun kopacağı yine herkesin beklediği veriler burada. Dün de söylemiştim. Çekirdek kişisel tüketim giderleri, yani arkasından gayri safi yurt içi beklentileri gelecek çekirdekler. Bunlar kıymetli olacaklar arkadaşlar. Lütfen saat 3.30 ekran karşısında olmaya gayret edin. Hatta 3.30'dan önce volatilite başlayacaktır. Ve ETF'ler. Geçtiğimiz haftayı çok güzel yeşil kapatmıştık. Pazartesi 4.340, Salı 3.980, 4.000 tane daha Bitcoin. Acaba o bizim 2K'lık, yani 2 birimlik artış 4.000 Bitcoin bu mudur? Cevap sizde. Benden bu kadar diyoruz değil mi orasına? Geldik Ethereum'a. 72.470 tanelik alım. Geçtiğimiz haftayı full yeşil. Pazartesi 47.000. Bugün de 72.400, 72.500 tane BlackRock. 59K'lık alım, hatta 62K'lık alım. Fidelity'de 10K ile artık en sonunda eşlik etmeye başladı. Güzel görünüyor her şey. Bu adamlar boşuna almıyorlar.
Hazır mısınız arkadaşlar? Akşam canlı yayında görüşürüz. Beğenileri vermeyi unutmayın. Hazır mısınız?